Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün işsizlik konusunda çalışacağız. IMF.org sitesini kullanıyoruz. İşsizliği küresel çapta ve tarihsel boyutuyla ele almaya çalışacağız. Burada IMF.org sitesinde 1980'den 2026'ya kadar elimizde veriler var. Her ülkede, dünya çapında. Ülkelerdeki işsizliği görüyorsunuz, haritadaki renkleri değişiyor. Öncelikle haritayı tanıtalım. Bu arada harita dönsün biraz daha. Arkadaşlar sarı işsizliğin yüksek olduğu, yeşil işsizliğin az olduğu yerler. Özellikle koyu sarılar, turunca doğru yaklaşan sarılar %20 ve daha fazla işsizlik. Orta tondaki sarı %15'e %20 arasındaki işsizlik. Açık sarılar %10-15 arası işsizlik. Açık yeşil %5, %10. Koyu yeşil %5'ten daha az işsizlik. Yani sarı renk ne kadar koyulaşırsa işsizlik o kadar artıyor. Yeşil renk ne kadar koyulaşırsa işsizlik o kadar azalıyor. IMF.org sitesinin haritası bu. Arkadaşlarım, şimdi önce hemen tanım verelim. Çünkü hani eğitimle de ilgili çalıştığımız için tanım, bir ekonomide işsiz miktarı söz konusu ekonomide işi olmayan ve cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin miktarıdır. Bir ekonomideki işsizlik miktarı ise söz konusu ekonomide işsizlerin toplam iş gücü içindeki payıdır. Bir ekonomide işsizlik oranı ise söz konusu ekonomide işsizliklerin toplam iş gücü, çalışanlar artı işsizler içindeki payıdır. Arkadaşlar, ben özellikle bu haritaya bakarken birkaç şey dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, Akdeniz etrafında, yani Akdeniz havzasında tarihin her döneminde bir işsizlik olduğunu görüyoruz. Buradaki reel ücretlerin genelde düşük olduğunu görüyoruz. Yine Balkanlar öyle arkadaşlar. Bakın haritaya baktığınızda özellikle Akdeniz'in etrafına bakın, Akdeniz ülkelerinin etrafına bakın. Burada her zaman bir işsizliğin yüksekliğini görüyoruz arkadaşlarım. Ve gene bu 1980-2026 arasında, tabii biz 2026'ya kadar gitmeyeceğiz, 2021'de keseceğiz. Çin, Amerika, Meksika, Güney Asya ülkelerinde, Çin, Vietnam, Kore gibi ülkelerde işsizliğin düşük olduğunu da görüyoruz. Bunlarla ilgili bir açıklama geliştireceğiz. Biz analiz geliştireceğiz. Haritayı tanıdık, renkleri anlattık. Şimdi analizimizi geliştirmeye çalışalım. Arkadaşlar, kapitalizm sihrini, özelliğini tam istihdam seviyesine gösteren bir ekonomik sistem. İlk olarak arkadaşlar, yüksek işsizlik olarak görülen ülkeleri ikiye ayırdım. A, yapısal olarak yüksek işsizlik oranlarının kronikleştiği, yani sürekli olarak işsizlik görülen ülkeler. B'si, yüksek işsizliğin 2021 itibarıyla, bugün itibarıyla çok yüksek işsizlik görülen ülkeler. Arkadaşlar, dedik ki analizimizin başlangıcını biz bir Akdeniz havzası ülkelerine dayayacağız dedik. Neler var bu Akdeniz havzası ülkelerinde? İspanya, Cezayir, Libya var ama bu griler hakkında bilgi olmadığımız ülkeler. Libya'yı atladık, onun için bilgi yok elimizde yeterince. İspanya, Cezayir, Mısır, değil mi arkadaşlar? Bu Ürdün, Filistin, Suriye, Türkiye, değil mi arkadaşlar? Balkan ülkeleri, İtalya, Fransa gibi ülkeler. Bunlar Akdeniz ülkeleri. Bir bunu inceleyeceğiz. Daha sonra da gene Amerika, Meksika, Güney Asya gibi ülkeler, bakın zaten Çin yazıyor. Bu ülkelerin ekonomileri hakkında, işsizlikleri hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlarım, yaptığım incelemede Akdeniz havzasında bulunan ülkelerde batıda İspanya'dan doğuda Türkiye'ye kadar, değil mi arkadaşlar? İspanya'dan Türkiye'ye kadar kronik bir işsizlik olgusu görülüyor. Erken dönemde endüstrileşen bir ülke olmasına rağmen İtalya'da genelde işsizlik oranları yüksek. Yüklü yardım alan Yunanistan. Uzun zamandan beri Yunanistan Avrupa Birliği'nden yüklü yardımlar alıyor, ekonomik yardımlar alıyor ama burada da hep işsizlik yüksek. Gris. Evet. Yunanistan demek, biliyorsunuz. İktisat tarihi der ki medeniyet Akdeniz havzasına başladı. Özellikle nedir? Filistin böyle kabul edilir. Orta Doğu başlangıç, iktisat tarihinin başladığı yer olarak, iktisadın başladığı yer olarak kabul edilir. Medeniyetin başladığı yer olarak kabul edilir. İktisadi hayatın diyelim, iktisadi faaliyetin. Akdeniz havzasında medeniyetin başladığı gibi Akdeniz havzasında medeniyet başladı ve aslında ilk devletler de burada ortaya çıktı. Mesela Mısır medeniyeti var, değil mi? Güçlü bir devlet Mısır. Sonra Roma var tabii arkadaşlar. Aslında bunu, bütün bu Akdeniz havzasını Roma üzerinden de açıklayabiliriz, biliyorsunuz. Bakın, Mısır güçlü bir devlettir. Firavun var, değil mi? Roma güçlü bir devlettir. Arkadaşlar, Roma'dan yapalım analizimizi. Roma İmparatorluğu iktisadı geçimlik bir iktisattı. Akdeniz havzası kültüründe de Roma İmparatorluğu çok önemli olduğu için Akdeniz havzasının kültürüne ekledi. Ne demek geçimlik iktisat? Yani şehirler, ülkeler, bölgeler kendi ihtiyaçları kadar üretim yapıyorlar ve kendi üretimlerine göre bir tüketimleri, ticari ve iktisadi hayatları oluyor. Ticaret ikincil durumda. Yani ticaret ekonomik hayatın temelini oluşturmuyor. Akdeniz havzasında Roma İmparatorluğu kültüründe sosyal hayatın temel varlığı devlettir. Akdeniz havzasında kadim devletçi bir gelenek vardır, değil mi arkadaşlar? Hatta bu doğuya gittikçe biliyorsunuz biraz daha ne diyelim, Helenistik dünyadan itibaren daha despotik bir devlet anlayışı da
geldiği söylenebilir. Yani bu kavramları seçerek kullanmaya çalışıyorum. Ya despotikten hemen çok kötü bir şey olarak algılamayın. Devletin yani toplum hayatında, sosyal hayatta çok önemli olduğunu söylemek anlamında söylüyorum. Bunlar arkadaşlar sanayi toplumu öncesi devletlerdir ve feodal yapılı devletlerdir. Bu kadim devletlerin mirası var Akdeniz'de. Akdeniz havzasında bu kadim devletlerin etkisi ve mirası devam ediyor arkadaşlar. Bugün dünyada finans kapital dediğimiz olgu çok yükseldi, çok güçlendi. Yani biz bugünkü analizimizi aslında sermaye hareketlerine göre, küresel sermayenin yapısına göre, küresel sermayeyi dünyayı değiştiren bir güç olarak kabul edip, küresel sermayenin yapısı ve küresel sermayenin özellikle finans sermayesinin ülkelerin ekonomisine ve dünya ekonomisine yaptığı etkiler anlamında inceliyoruz. Yani değişken ve temel değişkenimiz, başat değişkenimiz finans kapital dediğimiz şey sermaye. Yani mali sermaye arkadaşlar. Biliyorsun sermaye sadece para demek değil. Üretim araçları ve bunların ilişkileri demek. Finans sermayesi de özellikle bankalar ve finans kurumları üzerinden çalışan sermayenin yapısı, sermayenin ilişkileri demek ve sermayenin politik etkileri demek. Sermayenin ekonomiye etkilemesi, finans sermayesinin politik olarak dünyaya etkilemesi, politik olarak dünyaya hükmetmesi anlamında konuşuyoruz arkadaşlar. Dedik ki Akdeniz ülkelerinde arkadaşlar devlet geleneği var. Devletin direndiği bu Akdeniz ülkelerinde arkadaşlar yüksek işsizlik görülüyor. Çünkü buralarda devletle beraber çalışan tekelci kapitalizm var. Yani kapitalizm bir finans kapital boyutu var, bir de tekelci ticaret kapitalizmi, üretim kapitalizmi, tekelci sanayi kapitalizmi diyelim. İkiye ayıralım. Finans kapital diyelim. Bu işsizliği azaltan şey. Sanayi kapitalizmi ise işsizliği yükselten şey. Sanayi kapitalizmi devletlerle daha işbirliği için çalışıyor. Çünkü sanayi için mutlaka bir toprak lazım. Toprağın da sahibi devlet olduğu için devlet ve sanayi kapitalizmi biraz daha bu dönemde konjektürel olarak biraz müttefik olmuş gibi gözüküyor. Dedik ki bu sebeple de dedik Akdeniz havzasının ülkelerde bir yüksek işsizlik her zaman görülür. Buradaki yüksek işsizliği devletle nasıl açıklıyoruz? Sanayi sermayesine nasıl açıklıyoruz? Arkadaşlar biliyorsunuz işçi ücretlerinin, reel ücretlerin düşük tutulması yoluyla firmaların karlılığının arttırılması sağlanabilir. Firmaların karının arttırılmasının bir yolu işçi ücretlerinin düşük tutulmasıdır. Firmaların karlarının arttırmanın en kolay yollarından biridir arkadaşlar reel ücretleri düşük tutmak. Peki işçi ücretini nasıl düşük tutabilirsin? İşçi ücretini arkadaşlar bu ülkelerde, bu bahsettiğim ülkelerde bir işsizlik ordusu yedek olarak tutarsan, yedekte bir işsiz ordusu varsa dolayısıyla reel ücretler düşük olur. Çünkü işçi pazarlık edemez. Yani işçi her zaman der ki ya ben bugün işimi kaybetsem yarın başkası gelecek benim yerime çalışmaya. Yani işveren de der ki işçi çalışmazsa hemen yerine kolaylıkla başkasını bulabilirim. Fazla ücret isteyen işçi çıksın. Daha düşük ücret isteyen işçi gelsin diyebilir. Şimdi tarihsel anlamda finans sermayesi, finans kapital Akdeniz'de tamamen egemenlik kuramadı. Akdeniz havzasındaki devletler direniyor. Akdeniz havzasında tekelci kapitalizmi devletler hala kısmen de olsa güçlüler. Onların güçlü olduğu yerlerde de yüksek işsizlik oluyor. Çünkü işçi ücretlerinin düşürülmesi için bu işsizlik var. Bu ekonomi politik bir açıklama tabii ki. Daha saf ekonomik olarak konuşursak bu ülkelerde yeterli sermaye birikimi de yok arkadaşlar. Akdeniz havzası ülkelerinde ve birazdan bahsedeceğim Balkanlarda yeterli sermaye de yok. Neden yeterli sermaye yok? Bir de bunu düşünelim. Çünkü yerel sermaye rakip sermaye istemiyor. Başka sermaye izin verilmiyor. Yeterli sermaye, büyük sermaye olmadığı için de tabii ki sektörler fazla hızlı gelişemiyor. Yüksek işsizlik oranları da böylece devam ediyor. Arkadaşlar aynı zamanda devletin güçlü olduğu yerlerde devlet büyük sermayeyi de istemiyor. Çünkü devlet sermayeyi kendine rakip olarak görüyor. Devlet sermayeyi kendine rakip olarak görüyor. Dolayısıyla sermayenin çok organize olmasına izin vermiyor. Bu arada ben finans sermayesine tamamen uyuyor değilim. Yani bireylerin hayatına karşı kısıtlamalar sadece devletten gelmez. Finanstan da gelir. Finans da bireylerin hayatlarını kısıtlayabilir. Hayatlarına özgürlüklerini veya yaşam tarzlarını da kısıtlayabilir. Sadece yöntemleri farklı. Devlet bunu zorla yaptırır. Finansta diyelim ki medya eliyle yaptırır gibi. Bir kültür oluşturarak yaptırır. Arkadaşlar Akdeniz havzasında bir konu daha var. Akdeniz havzasında tarım hala çok önemli ekonomide. Tarımın güçlü olduğu ülkelerde biliyorsunuz gizli işsizlik her zaman olur. Dolayısıyla bu ülkelerdeki işsizliğin bir kaynağını da söylemiş olabiliyoruz. Mesela işte örnek verelim İspanya. Tarım havzasında İspanya'da görülse hep yüksektir işsizlik. Değil mi arkadaşlar? Ne var? İspanya'da güçlü bir krallık geleneği var. Yukarıda bahsettiğimiz sebepler var. Bu yüzden de İspanya'da görüyorsunuz. Bakın yapalım. İspanya'da hep bakın Avrupa Birliği ülkesi değil mi? İspanya çok iyi bir örnek. Batı ülkesi olarak kabul ediyoruz ama İspanya hep sarı bakın. Hep sarı. Çünkü eskiden beri burası krallığın olduğu, tarımın olduğu ve kısmen de olsa finans kapitale direnmiş ülkelerden bir tanesi. İspanya. İtalya'ya bakın. Erken dönemde endüstrileşmiş olduğu halde Roma İmparatorluğu'nun kalıntıları sebebiyle İtalya'da işsizlik yüksek. Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu bazında düşünürseniz aslında
özellikle Osmanlı İmparatorluğu Doğu Roma'dan pek çok kurum devralmıştı. Bu anlamıyla Doğu Roma'nın Bizans'ın mirasçısı Osmanlı'dır. Osmanlı mirasçısı Türkiye'dir ve bunlar da bu devlet geleneğinden etkilenmiştir. Sadece Osmanlı İmparatorluğu değil aslında arkadaşlar. Bakarsanız Osmanlı'nın eski ülkeleri olan Suriye'de, değil mi? Ürdün'de, Mısır'da hep işsizliği yüksek görüyorsunuz. Dolayısıyla Ürdün, Mısır gibi yerlerde de kronik olarak yüksek işsizlik vardır. Suriye'de öyle. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu modern kapitalizme geçmemiş, finans kapitalizme de direnmiştir. Kanuni döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde finans ilişkileri var. Bunlar başka bir çalışmanın konusu. Fakat genel olarak Osmanlı'nın gelişen finansa direnmiş, teslim olmuş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı da Roma gibi geçimlik ekonomiydi. Sonrasında tekelci kapitalizm oldu ve dediğimiz gibi işsizlik miktarları yüksek gitti. Şimdi Balkan ülkelerine bakalım arkadaşlar. Bu destekleyecek bir, analizimizi destekleyecek, teorimizi destekleyecek bir veri bu da. Bakın gelin Balkan ülkelerine. Sırbistan, Bosna Hersek, değil mi arkadaşlar? Slovenya, Kuzey Makedonya, Yunanistan. Buralarda, Türkiye'de buna katılabilirsiniz. Buralarda da hep işsizlik yüksek. Tarihsel olarak burada hep bir sarı renk. Açık sarı, koyu sarı. Neredeyse bunlar da hiç yeşil olmadan devam etmişler arkadaşlar. Bakarsınız. Evet. Hatta Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra daha da kötü olmuşlar. Daha da sarıya, koyu sarıya gitmişler arkadaşlar. Bakın Kuzey Makedonya'da, değil mi? İşsizlik %30'ların üzerine çıkmış. Bosna Hersek'te %30'ların üzerine çıkmış. Burası da çünkü arkadaşlar Akdeniz Havzası içindedir. Bosna Hersek'i görüyorsunuz. Roma İmparatorluğu'nun kadim toprakları içindedir. Burada da Roma kültürü, devlet kültürü burada etkilemiştir. Aslında Osmanlı'nın fetih ruhunu ve o şehit ve gazilerin, kahramanların, mücahitlerin kahramanlıklarını saklı kalmak kaydıyla biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu da bu bölgeyi Roma'dan bir nevi devralmıştı. Doğu Roma'nın topraklarının neredeyse birebir aynı sınırlardır. Osmanlı'nın Balkan sınırları da. Yugoslavya'nın özel bir yanı var. Sadece Yugoslavya değil, bütün Balkan ülkeleri de bu analize katılabilir. Arkadaşlar şimdi bir de Batı Avrupa'ya bakın. Batı Avrupa üzerinden de bir analize devam edelim. Batı Avrupa'da biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa Birliği kuruldu. Burada finans kapital bütün gücüyle Batı Avrupa'yı yeniledi. Avrupa'ya Marshall yardımları var biliyorsunuz. Endüstrileşme hata yaptı burada. Yıkılmıştı Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa. Avrupa'yı tekrar ayağa kaldırdılar. Mesela Balkanlardaki, Yugoslavya'daki, Türkiye'deki, Yunanistan'daki, İtalya'daki işsizliğe bir de buradan bakalım arkadaşlar. Aynı mantıkla gidelim. Almanya'yı fabrika yaptılar. Fabrika toplumu olarak düşün. Çevresindeki ülkelerden işçi aldılar. Almanya'da çalışan yakınları olanlar bilir arkadaşlarım. Almanya en çok işçi Yugoslavya, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'dan gitmiştir. Hatta başlangıçta Yugoslavya daha öndeydi. Türkiye'den giden işler daha sonra baş sıraya aldı. İşte bu 4 ülkede arkadaşlarım Almanya'nın ne olmuş? Art ülkeleri olmuşlar. Almanya fabrika toplumu olmuş ve Almanya'daki işçiliğin düşük olması için başlangıç yıllarını kastediyorum. Ne yapmış? Bu ülkelerden bir işçi ordusu buralara gitmiş. Böylece içerideki fabrikadaki işçi ucuz çalıştırmış. Avrupa Birliği'nin kendisine endüstrileşmiş bir fabrika toplumu olarak düşünürsek çevre ülkelerde geniş bir işsiz kitlesine ihtiyacı vardı. Ucuz çalıştırmak için işçileri. Almanya çok hızlı bir şekilde sanayileşti ve dışarıdan işçi getirdi. Tabii ki bunlardan Türkiye var biliyoruz. Almanya pek çok Yugoslav işçi gitti bunu biliyoruz. Bosna Hersek'ten, Sırbistan'dan gitti. Yunanistan'dan işçi gitti. Endüstrileşmiş toplumun, fabrika toplumunun etrafında bir işsiz ordusu olması gerekirdi. Avrupa fabrika olmuş, çevre ülkelerde ona işçi göndermişler. Tabii ki ucuz işçi gönderdiler. Yapısı olarak arkadaşlar durum böyle. Şimdi ben bir de arkadaşlar hepiniz dikkat etmiştir. Bir de Latin Amerika ülkelerinde, Brezilya'da, Venezuela'da, Kolombiya'da sürekli sarı buralarda. Arjantin sürekli sarı. Şimdi burada da yüksek işsizlikler var. Brezilya mesela. Çok zengin bir ülke doğal kaynaklar anlamında arkadaşlar. Fakat buna rağmen her zaman yüksek işsizlik var. Bununla ilgili tahminlerim var ama ülkelerin ekonomileri ve tarihlerini çalışmadığım için özel olarak bunları şu anda özel olarak bir açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü kabaca bunlar hakkında konuşabiliriz ama daha nitelikli konuşmak için sadece şimdilik bunları analiz etmedim. Arkadaşlar şimdi 2021 itibarıyla bakalım dünyadaki en yüksek işsizliğin görülen ülkelere bakalım. Evet haritamız ilerlesin. Bakın mesela burada şu küçücük Ermenistan çok yüksek işsizlik var mesela. Nedendir böyledir? Yine orada gözükmüyor. Çok küçük olduğu için Gazze şeridinde çok yüksek işsizlik var arkadaşlar. Ürdün'de yüksek işsizlik var. Belize. Bakın şurada Belize. Şurada. Evet gözüktü. Şurada. Belize'de çok yüksek işsizlik var. Belize'de 23.2 işsizlik var. 2020 itibariyle. Neden böyle? Bunlar dünyanın farklı ülkeleri. Ürdün, Belize, Ermenistan. Bunlar neden yüksek işsizlik var? Güney Afrika'da yüksek bir işsizlik var. Güney Afrika'ya bakalım. Değil mi? 29, 30 hatta. Arkadaşlar burada şimdi İngiliz politikası da var. Bana göre bu özellikle 3 ülke eski İngiliz tacının ülkeleri. Yani kraliçenin ülkeleri. Bunlar ekonomi politik siyaset sebebiyle finansa direniyorlar. Bunlar da finans kapitale teslim olmamak için burada devlet direnişi oluyor. Tabii arkadaşlar bunların özel durumları da var. Mesela Ürdün'ün özel bir durum var. Ürdün zaten doğal kaynakları yok ama özellikle şu son dönemde Suriye'den gelen göçmenler ve Ürdün'de büyük bir sanayi olmadığı için de, ciddi bir sanayi olmadığı için de Ürdün'de ekonomi zorlandı ve işsizlik çok fazla yükseldi. Bahamalar var. Mesela burada söylemedim. Çünkü Bahamaların özel bir durum var. Saymadık. Biliyorsunuz Bahamalar turizmle geçiniyor ve salgınsızlık sebebiyle turizm yok. Ve bu yüzden de Bahamalarda yüksek bir işsizlik var. Şimdi işsizliğin düşük olduğu ülkelerde bizim bu analizimizi gene destekliyor. Bakın Çin. Hep yeşil. Bakın Çin bakalım. En baştan bakın. Çin'e bakın. En baştan itibaren. Arkadaşlar.
Kore'ye bakın. Değil mi? Japonya'ya bakın. Hep işsizliğin düşük olduğu yerler bunlar. Çin, Japonya, Kore Yarımadası. Hep Amerika, Meksika. Buralarda hep işsizlik düşük. Kanada, Avrupa kıtasına Almanya. Buralarda hep düşük. Çekoslovakya. Hep düşük işsizlik arkadaşlar. Burada açıklamamız belli. Amerika biliyorsunuz arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sermayenin, mali sermaye yani finans kapitalinin merkezi oldu. Ve Dünya Savaşı'ndan itibaren burası yani Amerika finansçı kapitalin, Amerikancı bir finans kapital çağı yaşadı. Çin hikayesini zaten biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çin. Yani başlangıçta komünizm vardı ama daha sonra liberalizmle beraber komünizm. Yani devlet kapitalizmle beraber. Komünizm içinde bir kapitalizmle beraber bir üretim üssü oldu. Çin dünyanın fabrikası oldu. Dünyanın üretim üssü oldu. Bunu yapan finans kapitaldi arkadaşlar. Tabii Japonya da yine aynı şekildeydi. Çünkü Japonya Dünya Savaşı'ndan sonra teslim olmuştu. Finans önce Amerika'yı geliştirdi. Arkadan Japonya'yı, Kore'yi, Tayland'ı, Çin'i geliştirdi. Bu durum finansın diğer ülkeleri force etmesidir. Çünkü bakın Akdeniz Havzası'nda güçlü bir devlet geleneği var. Türkiye, Balkanlar, İtalya, İspanya buralardaki hayatta, Mısır'da devlet sosyal hayatta. Sosyal hayatta ne demek sosyal hayat? Ticaret, ekonomi, hukuk değil mi? Buralarda devlet çok güçlü. Yani hukuk alanında güçlü, ticaret alanında güçlü. Bunun güçlü olduğu ülkelerde devlet güçlü olduğu için finans sermayesi buralara giremedi fazla. Mesela Pakistan'da diyeceksiniz ya Pakistan neden bize benziyor kültür olarak da neden işsizliğin yüksek olmadığı bir ülke? Pakistan'ı ayrı düşünmek lazım arkadaşlar. Pakistan ve Çin'i beraber düşünmek lazım. Bunların ekonomileri ve politikaları birbirine çok bağlıdır. Bu sebeple Pakistan'da düşük işsizlik vardır. Yine Japonya, Çin, Güney Kore, Amerika, Meksika burada hep finans kapital sayesinde buralarda daha düşük işsizlik oranları olmuştur. Bunların arasında kıta Avrupa'sında merkez ülkeleri özellikle Almanya'yı sayabiliriz. İlginçtir Polonya'da Almanya'ya katıldı artık arkadaşlar. Özetleyecek olursak işsizlik düşük olan ülkeler finans sermayesine uyum gösteren ülkelerdir. Eğitim sistemleriyle, ekonomik yapılarıyla, hukuk yapılarıyla yabancı sermayeye uyum göstermişlerdir. Finans kapital de onları işsizliğin az olduğu ülkeler haline getirmiş. İşsizliğin yüksek olduğu ülkelerde ise devletçilik ve korumacılık görülmüştür. Uyum sağlayan ülkeler hem hukuk anlamında hem eğitim anlamında hem sosyal düzen anlamında finans kapitale uyum göstermişlerdir. Ben burada herhangi bir şekilde övücü şekilde konuşmuyorum. İşsizliğin düşük olmasını falan övmüyorum. Yani ben olanı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü finans kapitale uyum göstermenin de bedelleri vardır. Kültürel bedelleri vardır, ekonomik bedelleri vardır. Devlet hayatı anlamında bedelleri vardır. Biliyorsunuz bizim ülkemizde devlet geleneği yüksek. İspanya gibi, İtalya gibi, Balkanlar gibi. Kendinden fedakarlık etmiyor. Devlet mekası yüksek. Bu yüzden de yabancı sermaye diğer ülkeler kadar uyum göstermiyor. Ben değer anlamında konuşmadım. Olan biteni anlatmak istedim arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kanala üye olursanız, özellikle yorumlarda soru sorarsanız, sorular çünkü zenginleştiriyor. Yani bu videoyu izleyecek kişi aşağıdan ne yapıyor? Soruları okuyor o sırada ve daha çok bilgileniyor. Bilgilendirici yorum yapanlara da çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Ona göre gene yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlarım.